Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çıtır çıtır, asla erimeyen, bozulmayan, tadı, tuzu, ekşisi, lezzeti tam kıvamında kornişon turşusu yapacağız. Bu kavanozda geçen seneden kalan, gördüğünüz üzere yaptığım gibi hala suyu berrak, kesinlikle bozulmamış geçen seneki kornişon turşum. Kornişon turşusu kurmak için bu hafta pazardan 2,5 kilo kornişon aldım. Alırken taptaze ve diri olmasına dikkat edin arkadaşlar. Biliyorsunuz ürün mevsiminde ve ne kadar taze olursa sonuçta bir o kadar güzel oluyor. Öncelikle kornişonların iki baş kısmını hafifçe bıçak yardımıyla alalım arkadaşlar. Çok derine inmenize gerek yok. Hafifçe başını almanız yeterli olacaktır. Gelelim kornişonlarımızı temizlemeye. Kornişonların temizliği çok önemli bir nokta. Turşunun sağlığı ve uzun ömürlü olması açısından bol suda birkaç kez yıkayıp suyunu süzelim. Üzerindeki kumlardan, topraklardan, varsa tarım ilaçlarından arındıralım. Kornişonları birkaç kez yıkayıp suyunu döktükten sonra dirileşmesi için özellikle soğuk suda biraz bekletelim. Ben suda beklerken biraz da sirke katıyorum suyuna arkadaşlar. Böylece iyice temizlendiğinden emin olmak istiyorum. Kornişonlar yaklaşık 1 saat kadar soğuk ve sirkeli suda bekledikten sonra bu şekilde teker teker kornişonları temizleyerek bir süzgecin içerisine alıyorum. Kornişonların üzerinde minik minik kum tanecikleri olabiliyor. Bunları da iyice temizlemiş oluyorum. 3 adet kırmızı kapya biber kullanacağım arkadaşlar. Kırmızı biber kornişon turşusuna çok yakışıyor. Kornişon turşusu yapıyorsanız bence mutlaka kırmızı biber de koymalısınız. Çünkü çok güzel bir lezzet katıyor turşuya. Kırmızı kapya biberin tohum kısımlarını temizledikten sonra bu şekilde şeritler halinde biberi doğrayalım. İrice büyük bir baş sarımsak kullanacağım. Eğer siz de turşuda sarımsağı bolca sevenlerdenseniz 2 baş da koyabilirsiniz. İri olan taneleri 2'ye veya 3'e de bölebilirsiniz. Tüm turşularımda olduğu gibi kornişon turşusunda da kavanozların dibine 8-10 adet nohut bırakıyorum arkadaşlar. Böylece turşunun çok daha güzel fermente olmasına, çok daha güzel mayalanmasına yardımcı oluyor. Kavanozların dibine biraz sarımsak, biraz da kırmızı kapya biber bırakalım. Kornişonları kavanozlara doldurmaya başlayabiliriz. Eğer kavanozunuz küçük olacaksa sıkı sıkı olacak şekilde koyabilirsiniz. Ben 2,5 kilo kornişona 2'şer litrelik 2 adet kavanoz kullandığımdan dolayı çok sıkı sıkı bırakmama gerek yok. Kornişonların arasına yine biraz sarımsak, biraz da kırmızı kapya biber koymayı unutmayalım. Ara ara sarımsak ve kırmızı biber koyduktan sonra şimdi kornişonları kavanozlara doldurmaya devam ediyorum. Ben turşumu 2 litrelik cam şişeye kuruyorum arkadaşlar. 2 litrelik şişeye göre sizlere ölçü vereceğim. Eğer birer litrelik şişelere yapacaksanız vereceğim ölçüyü yarıya indirebilirsiniz. 5 litrelik şişeye yapacaksanız açıklama bölümüne de ona göre ölçü yazacağım. Açıklama bölümünden bakarak yapabilirsiniz. Turşunuzu vereceğim ölçülere uyarak yaparsanız kesinlikle erime, bozulma olmaz arkadaşlar. Tadı, tuzu, ekşisi tam kıvamında, lezzeti tam kıvamında olacaktır. Turşu yapmakta 1 saatinizi bile almıyor. Bu turşu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kornişonların aralarına kırmızı biber ve sarımsak koyarak kornişonları kavanoza yerleştirdikten sonra en üzerine de birkaç adet kornişon daha bırakıyorum. Birkaç da sarımsak koyduktan sonra şimdi turşumuzu kurmaya başlayalım.
Her kavanoza ikişer yemek kaşığı kaya tuzu koyalım arkadaşlar. Biliyorsunuz turşularda mutlaka kaya tuzu kullanılması gerekiyor. Yemeklik iyotlu tuzları kesinlikle koymayın. Turşunuz hemen bozulacaktır, eriyecektir. Mutlaka kaya tuzu kullanmaya dikkat edelim. Hafif tatlımsı da bir lezzet almak için 2 tatlı kaşığı da şeker ilave edelim. 2 tatlı kaşığı da limon tuzu ilave edeceğim. Çok tepeleme koymayın arkadaşlar. Çok ekşi sevmiyorsanız hafif biraz da azaltabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı limon tuzu, ekşisi tam kıvamında oluyor. Silme bir yemek kaşığı da pekmez kullanacağım arkadaşlar. Ben turşularımda mutlaka pekmez kullanıyorum. Pekmez turşunun hazır turşular gibi renginin sapsarı kalmasını sağlıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. 2 çay bardağı üzüm sirkesi kullanacağım. Ben turşularımda üzüm sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Tabii elma sirkesiyle de yapabilirsiniz. Ama tavsiyem üzüm sirkesi kullanmanız. Son olarak şişeleri kaynar sıcak su ile doldurduktan sonra turşumuzun kurulumunu tamamlamış olacağız. Suyu mutlaka bir arıtıcıdan kullanmanızı tavsiye edeceğim. Turşunun daha uzun süre kalması için veya hazır su kullanarak da turşunuzu hazırlayabilirsiniz. Kornişonların tamamen suyun içerisinde kalması için bu plastik aparatları kavanozların üzerine yerleştirebilirsiniz. Kavanozların kapağını sıkıca kapattıktan sonra şöyle bir alt üst ederek içerisine koyduğumuz tüm malzemelerin tamamen şişenin her tarafına dağılmasını sağlayalım. Kavanozları tezgahın üzerinde turşu tamamen fermente olup lezzetini alana kadar 4-5 gün süreyle bekletin arkadaşlar. Bu bekletme süresi havanın ısısına göre değişecektir. Benimkisi 4 günde hazır oldu. 4 günde, 5 günde veya 6 günde turşunuz tamamen hazır olacaktır. Çıtır çıtır, asla erimeyen, bozulmayan, tadı, tuzu, ekşisi, lezzeti de tam kıvamında bu kornişon turşusu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Garanti bir tariftir arkadaşlar. Asla erimez, bozulmaz. Rengi de gördüğünüz gibi hazır turşular gibi sapsarı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Her yıl yaptığım kornişon turşusu tarifimi sizlere hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen videomu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videomun başında da gösterdiğim gibi bu geçen seneden kalan kornişon turşum. Suyu halen berrak, asla erime bozulma olmadı, tadı lezzeti de hiç değişmedi. Bu kornişon turşusu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim, beğeneceğinizden eminim. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun.